Baktören TV izleyenlere bugün sizlere evde sade, yani diğer bir adıyla klasik dondurmanın nasıl yapılacağını anlatacağım. İlk olarak malzemelerimizi sayalım. 1 litre pişmemiş çiğ süt, 1 tatlı kaşığı saf salep, 1 su bardağı ise toz şeker kullanacağız. Şeker miktarını isterseniz artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Salep için şunu söyleyeyim ben size. Eğer saf salep kullanmaz iseniz dondurmanız buzlu olacaktır. Onu belirteyim. İçmelik salep değildir bu. Saf saleptir. Kilogram fiyatından zaten anlarsınız. Normal salepler belki 3-5 lira bir şeydir, paketler, öyle söyleyeyim. Ama saf salepin ise kilosu 600-700 lira civarında olabilir şu an itibariyle. Ben bunu daha önceden almıştım, onu belirteyim. Şimdilik yapacağımız işlem şu. Şekerimizi sütümüzün içerisine koyup eriteceğiz. Daha sonra ise salepimizi koyup karıştıracağız. Ve sütümüzü ocağa alıp kaynatacağız. Yaklaşık işte süt kaynamaya başladıktan 1-2 dakika sonra ise ocağımızdan salepli sütlü karışımımızı alacağız. Ve soğutmaya bırakacağız. Daha sonra ise bunun çırpma işlemini gerçekleştireceğiz. Çırpma işlemi için mutlaka soğuk bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer bunun dışında yaparsanız, iyi karışım sağlamazsanız mutlaka buzlu olacaktır. Onu belirteyim size. Bir sonraki adımda ben size nasıl karıştırma işlemini yapılacağını sizlere göstereceğim. Şimdi ilk olarak yapacağımız işlem şu. Sütümüzün içerisine şekerimizi koyuyoruz ve çırpma telimiz yardımıyla şekerimizi eritiyoruz. Arkadaşlar, sütümüzün içerisine şekerimizi erittik. Şimdi saf salepimizi döküyoruz. Topaklanmayı önlemek içinse dediğim gibi sütünüz soğuk olsun. Eğer sıcakken eklerseniz salepiniz topaklanacaktır. Daha sonra ise onu dağıtmaya uğraşırsınız. Şimdi soğuk sütümüzün içerisine salepi karıştırıyorum. Arkadaşlar, salepimizi sütümüzün içerisine erittik. Salep için şunu söyleyeyim. Kullandığımız salepin miktarı bir tatlı kaşığı. Yaklaşık 7-8 gram civarına denk geliyor. Çok fazla salep kullanırsanız dondurmanız böyle sakız kıvamına gelip sünecektir. Dondurmadan ziyade muhallebinin yoğun hali gibi oluşur. Onu belirteyim size. Şimdi yapacağımız işlem çırpıcı yardımıyla salepimizi ve sütümüzü karıştırarak sürekli olarak pişireceğiz. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz ve karıştırıyoruz. Arkadaşlar, sütümüz kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi şöyle biraz altını açayım. Bakın. Kıvam bu şekildedir. Daha fazla yoğun bir kıvam olursa dediğim gibi dondurma olmaz. O sizin yapmış olduğunuz muhallebinin koyusu olur. Onu belirteyim. Bunu 1-2 dakika kadar bekleteceğiz. Daha sonra soğuduktan sonra ise diğer işlemimize geçeceğiz. Şimdi bu 1-2 dakika kaynasın. Ve daha sonra ise soğumaya bırakalım. Diğer işlemlerimiz için biraz soğusun. Arkadaşlar, salep, süt ve şeker karışımımız, yani dondurma karışımımız diyebiliriz, soğudu. Şimdi biz bunu şu şekilde bir tencere ayarlamıştım sizlere daha önce göstermediğim. Burada gördüğünüz gibi iç içe 2 tane tencere var. Dışında şöyle göstereyim, buz var. Şu kaşıkları da sırf dengelemek için koydum, yani içindeki tencerenin etrafı buz olsun diye. Bu şekilde dondurma karıştırma kabı yaptık ev ortamında, öyle söyleyeyim. Şimdi var olan şu dondurma karışımımızı bunun içerisine koyacağız. İlk başta biraz mikser yardımıyla karıştıracağız. Daha sonra ise mikserimizin gücü yetmeyecek, elle devam edeceğiz. Yaklaşık bu işlem 7-8 saat sürüyor. Ara ara tabi yapıyoruz biz bunu, onu söyleyeyim. Sürekli olarak yapmıyoruz. Şimdi işlemimize başlayalım. Gördüğünüz gibi. Bunu boşaltıyoruz tenceremize. Karıştırma işlemi ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi olacaktır, onu belirteyim. Şimdi bunu yaklaşık bir yarım saat kadar mikserle karıştıracağım. Daha sonra dolaba koyacağım. Daha sonra ise işleme tekrardan ara ara devam edeceğim. Yani 2 saatte bir, 1 saatte bir şeklinde. İlk başta 3 saatte bir, daha sonra ise 2 saatte bir. Yalnız şunu da unutmayın. Bunu dolaba koyduğunuz zaman kapak gibi bir şey kullanın ağzına. Yoksa yüzeyinde sertleşme meydana gelecektir. Karıştırmanız kolay olmayacaktır. Homojen bir yapı elde edemezsiniz. Onu belirteyim. Kapaklı şekilde buzluğa koyarsanız sizin için iyi olur. Şimdi bunu biraz karıştıralım. Arkadaşlar, dondurmamızı yaklaşık yarım saat kadar mikserle çevirdik. Şöyle kıvamını size bir göstereyim. Bakın.
Bakın gördüğünüz gibi kıvamı koyulaşmaya başladı. Şimdi biz bunu buzdolabına koyacağız. Yaklaşık bir 2-3 saat sonra durumuna göre çıkartıp karıştıracağız. Mikser yardımıyla veya elimizde duruma göre. Şimdi bu buzluğa girsin. Şöyle mikseri önce alayım. Dediğim gibi kapağını şu şekilde kapatacağız ve buzluğa koyacağız. Arkadaşlar dondurmamız yaklaşık 3 saattir buzdolabındaydı. Şimdi size şeklini göstereyim. Bakın. Kenarları biraz dondu ama ortası hala daha yumuşak. Bu şekilde karıştıracağım. Tamamıyla homojen bir yapı elde etmek için bu işlemi ne kadar çok sık yaparsanız o kadar iyidir. Şimdi arkadaşlar biraz da mikserle çırpacağım. Şimdi tekrardan ben bunu buzdolabına koyayım. Tekrardan dolaba koyacağım ve biraz daha donmasını bekleyeceğim. Şimdi bunu tekrardan buzdolabına koyayım. Bunu tekrardan buzdolabına koyayım. Arkadaşlar dondurmamız bir 2 saat daha durdu buzdolabında. Şimdi size kıvamını göstereyim. Bakın biraz daha yan taraflar sertleşti. Şimdi şu kenarlardan gelen donmuş kısmı içe doğru karıştıracağım. Homojen bir yapı oluşması lazım. Bu en son dondurmamız tamamıyla toparlanması lazım. Toparlanırsa homojen bir şekilde dondurma oluşur. Onu belirteyim. Yoksa kenarlar dondurma, orta kısmı ise buzlama yapar. Bunu bu şekilde yapalım. Zaman zaman da çok sert değilse mikserle de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi mikserle biraz daha çırpacağım bunu. Homojen bir yapı oluşturacağım. Daha sonra tekrardan dolaba koyacağım. Arkadaşlar dondurmamızı yine buzdolabından çıkartıp 1-2 saat daha beklettik. Bakın gittikçe artık sertleşmeye başladı. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bunu biraz daha karıştıracağız. Mikserimizi çok zorlamayalım. Çok fazla zorlarsanız yanar, onu belirteyim. Mikserinizin çevirebildiği güce kadar biraz daha çevireceğiz. Tekrardan buzdolabına atacağız. Daha sonra ise şuradaki kaşık yardımıyla, tahta kaşık yardımıyla, spatula diyelim ya da onunla çevireceğiz. Şimdi biraz daha bunu çalıştıralım. Dondurmamız istediğimiz kıvama geldi. Şöyle göstereyim. Bakın kıvam bu şekildedir. Şimdi size şöyle bir kaşık yardımıyla nasıl olduğunu göstereyim. Bakın. Bu şekilde oluyor. Dondurmamız buzlu değildir. Bakın şöyle de göstereyim hatta. O reklam filmlerindeki gördüğünüz gibi yuvarlak kısımları oluşturuyorsunuz. Böyle bakın. Bu şekildedir. Son olarak bir daha göstereyim. Dondurma bu şekilde. Şimdi dondurmamızı külaha koyalım. Ve videomuzu sonlandıralım. Bakın dondurmamızın şekli budur. Böyle biraz daha ilave edeyim. Arkadaşlar dondurmamızda gördüğünüz gibi herhangi bir buzlanma söz konusu değil. Şöyle parça daha alacağım. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.